Gece yatağına uzandığında, bedenin yorgunluktan dökülse bile o zihninin bir türlü susmadığı anı düşün. Gözlerini kapatıyorsun ama beyninin içinde binlerce sekme aynı anda açık. Günler, aylar, belki de yıllar önce yaşanmış sıradan bir diyalog aniden aklına hücum ediyor. Birisinin sana söylediği o sözü, o sözün altındaki gizli imayı, o anki yüz ifadesini ve ses tonunu ince ince defalarca analiz ediyorsun. İnsanların çoktan unutup gittiği, belki de söylerken hiç önemsemediği o küçücük detaylar senin zihninde devasa bir eko odasına dönüşüyor. Aynaya bakıp kendi kendine fısıldıyorsun. Ben neden böyleyim? Neden hiçbir şeyi akışına bırakamıyorum? Neden bu kadar çok düşünüyorum? Kalabalık bir masada otururken, herkes kahkahalar atıp sıradan dertlerden bahsederken, senin o masanın tam ortasında hissettiğin o dondurucu yabancılık hissini biliyorum. Fiziksel olarak oradasın ama ruhun o kadar uzakta ki. İnsanların sahte maskelerini, gülüşlerinin altındaki gizli hasedi o an iliklerine kadar hissediyorsun. Ve bu seni tüketiyor. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü bunca zaman kendi içinde bir kusur, bir hastalık sandığın o ağır yük, aslında senin en büyük ilahi mucizen olduğunu öğrenmek üzeresin. Modern dünya, senin bu bitmek bilmeyen içsel gürültüne, her şeyi bu kadar derinden hissetmene çok acımasız isimler taktı. Sana anksiyete hastası dediler. Aşırı düşünme krizindesin dediler. Aşırı duyarlısın, çok hassassın, her şeyi kafana takıyorsun diyerek seni etiketlediler. Çevrendeki insanlar sana hep aynı zehirli nasihati verdi. Aman canım bu kadar inceleme, boş ver gitsin, çok düşünüyorsun, kendini yoruyorsun dediler. Bu sözleri duydukça sen daha da kendi içine kapandın. Zannettin ki sen bozuksun. Zannettin ki senin fabrika ayarlarında bir hata var. O düşünceleri susturmak için kaçtın. Bazen uykuya, bazen gereksiz meşguliyetlere sığındın. Ama ne yaparsan yap, o zihnindeki devasa makine susmadı. Çünkü yanlış teşhis konulan hiçbir yara iyileşemez. Sen hasta değilsin. Sen evhamlı veya zayıf bir insan da değilsin. Omuzlarında taşıdığın o ağır hislerin modern psikolojideki o soğuk terimlerle hiçbir ilgisi yok. Şeyhü'l-Ekber İbni Arabi, 1000 yıl öncesinden senin o yorgun zihnine ve kanayan kalbine bambaşka bir isim verir. Ona göre senin bu yaşadığın hal bir hastalık değil, ruhunun antenlerinin çok yüksek bir frekansa ayarlı olmasıdır. Senin ruhun, diğer insanların aksine görünenin ardındaki görünmeyeni, söylenenin ardındaki söylenmeyeni okuyabilecek bir basiret frekansıyla donatılmıştır. Sığ insanların yüzeyde yüzdüğü bir dünyada, senin ruhun okyanusun en derin, en karanlık ve en basınçlı yerlerinde yüzmeye programlanmıştır. Sen hasta değilsin. Sen perde arkasını okuyan bir ruha sahipsin. Bir radyo alıcısı ne kadar güçlüyse o kadar çok frekansı yakalar değil mi? Senin ruhun da o kadar canlı, o kadar yüksek bir alıcıya sahip ki etrafındaki bütün enerjileri, gizli niyetleri ve sessiz feryatları aynı anda çekiyor. Zihnin bu yüzden susmuyor. Çünkü sen sana söyleneni değil, sandan saklananı duyuyorsun. İbn Arabi'ye göre bu yüksek farkındalığa sahip ruhların 3 büyük ilahi sırrı vardır. Şimdi o 3 sırrı kendi hayatında okumaya hazır mısın? Birinci sır, zihninin o bitmek bilmeyen uğultusunun asıl kaynağı olan basiret makamıdır. Biriyle tanışıyorsun, sana çok kibar davranıyor, harika sözler söylüyor, sana gülümsüyor. Etrafındaki herkes o insanı çok seviyor. Ama senin içinde bir şey, tam göğsünün ortasında bir yer huzursuzlanıyor. Aklın o insana güvenmek istiyor ama ruhun sana "Dur, burada bir yalan var." diye bağırıyor.
O insanın gözlerindeki küçücük bir seyirme, ses tonundaki saniyelik bir değişim senin radarından kaçmıyor. Sonra günlerce o anı düşünüyorsun. Ben mi abartıyorum, ben mi kötü niyetliyim diye kendini yiyip bitiriyorsun. Zihnin o sahneyi defalarca başa sarıyor. Aylar sonra ne oluyor biliyor musun? O insanın gerçek karanlık yüzü ortaya çıkıyor ve sen haklı çıkıyorsun. İşte modern dünyanın aşırı düşünmek dediği o yorucu meselenin asıl adı İbni Arabi'nin lügatında basilet ve şeffafiyettir. Eşyanın ve niyetlerin ardındaki hakikati sezme yetisi. Senin zihnin boş yere susmuyor değil. Senin zihnin o tehlikeyi, o samimiyetsizliği, o gizli kibri sana haber vermek için bağırıyor. Bu senin ilahi alarm sistemindir. Sığ insanlar sadece duyduklarına ve gördüklerine inanırlar. Onlar için hayat çok basittir. Ama basiret ehli olan senin gibi ruhlar, insanların taktıkları o sahte maskelerin arkasındaki gerçek yüzü saniyeler içinde okurlar. Bunu görmek, bunu bilmek ağır bir yüktür. Herkesin kör olduğu bir odada tek gören olmak büyük bir acıdır. O yüzden yoruluyorsun. O yüzden geceleri beynin zonkluyor. Ama bil ki bu bir hastalık değil. Bu Allah'ın sana, seni kandırmalarına izin vermeyeceğim, sana hakikati göstereceğim deme şeklidir. Bu bir yük değil, ilahi bir sorumluluktur. Senin aklının susmaması, ruhunun uyanık olmasındandır. İkinci sır, her şeyi bu kadar acı verici derecede derinden hissetmenin asıl adı olan letafettir. Sokakta üşüyen, yaralı bir hayvan görüyorsun. İnsanlar yanından geçip gidiyor. Belki sadece bir anlığına üzülüp hayatlarına devam ediyorlar. Ama o hayvanın gözlerindeki çaresizlik senin bütün gününü, hatta haftanı mahvediyor. O acıyı kendi bedeninde, kendi hücrelerinde hissediyorsun. Sana söylenen kırıcı bir söz, kaba bir davranış günlerce kalbinde kanıyor. Bazen sırf başkaları üzülmesin diye kendi haklarından vazgeçiyorsun. O kadar empatisin ki, başkalarının dertlerini dinlediğinde onların negatif enerjisini bir sünger gibi emiyor. Eve posası çıkmış, tükenmiş bir halde dönüyorsun. Kendine kızıyorsun. Neden bu kadar zayıfım? Neden her şeye ağlıyorum diyorsun. Dur ve beni iyi dinle. Tasavvufta letafet, ruhun inceliği, saflığı ve geçirgenliğidir. Katılaşmış, kararmış, kaba bir ruh, acıyı ve güzelliği hissedemez. Taşa vurduğunda taş kanar mı? Duvar karşısında ağlayan birini gördüğünde sızlar mı? Sızlamaz. Çünkü o ölüdür. Senin bu kadar derinden hissetmen senin zayıf olduğunu değil, ruhunun son derece diri ve canlı olduğunu gösterir. Kaba insanlar hissetmezler. Bencil insanlar sadece kendi menfaatlerini düşünürler. Ama senin gibi letafet makamından pay almış ruhlar, bütün kainatın acısını omuzlarında taşıyacak kadar geniş bir kalbe sahiptir. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam, o kadar latif, o kadar ince bir ruha sahipti ki, kimsenin umursamadığı bir kölenin, bir yetimin, hatta bir devenin derdiyle dertlenir, onların hüznünü kendi göğsünde taşırdı. Sen zayıf değilsin. Sen sadece merhametin yeryüzündeki canlı bir şahidisin. Senin gözyaşların bir acziyet değil. O katılaşmış, o zalimleşmiş dünyayı temizleyen ilahi birer katredir. Letafet ehli olmak, Allah'ın Latif ve Rahman isimlerinin o narin bedeninde tecelli etmesi demektir. Bu inceliği bir hastalık gibi görmekten vazgeç. O kanayan kalbin senin en asil, en yüce nişanındır. Üçüncü sır, hayatının büyük bir kısmını kaplayan o derin yalnızlık ve anlaşılamama hissinin altındaki ilahi gaye, yani uzlettir. Çevrende ailen, arkadaşların, tanıdıkların var. İnsanlarla iletişim kuruyorsun, çalışıyorsun ama içten içe biliyorsun ki sen onlardan biri değilsin. Onların konuştuğu konular sana o kadar boş, o kadar anlamsız geliyor ki, kimin ne giydiği, kimin nereye gittiği, o bitmek bilmeyen gösteriş yarışları, dedikodular, bütün bunlar senin ruhunu boğuyor.
Bu yüzden zamanla yavaş yavaş geri çekilmeye başladın. Gürültülü ortamlardan kaçıyorsun. Kendi odana, kendi sessizliğine sığınmak sana en büyük ilaç gibi geliyor. Fakat bu geri çekiliş yüzünden bazen kendini dışlanmış, kimsesiz ve yalnız hissediyorsun. Neden kimse beni gerçekten anlamıyor diye sızlanıyorsun. İbni Arabi'nin bu duruma koyduğu teşhis çok sarsıcıdır. Bu bir dışlanma değil, ilahi bir ayıklamadır. İbni Arabi der ki, Allah sevdiği ve kendine seçtiği kulunun kalbini masivadan kıskanır. Bu makamın adı gayretullah'tır. Yani Allah'ın kulunu kıskanmasıdır. Senin ruhun, sığ kalabalıkların o düşük ve gürültülü frekansına uymayacak kadar özel bir formda yaratıldı. Allah seni, o boş sohbetlerin, o sahte ilişkilerin içinde eriyip gitmeyesin diye insanlardan izole ediyor. İnsanlar seni anlamıyor değil, Allah onların seni tam olarak anlamasına, seni kendi o sığ dünyalarına çekmelerine izin vermiyor. Senin o hissettiğin yalnızlık, zorunlu bir tecrit halidir. Çünkü Allah gürültünün içinde konuşmaz. Allah ancak o mutlak sessizliğin ve yalnızlığın içinde kulunun kalbine fısıldar. Seni yalnızlaştırıyor ki içerideki o ilahi fısıltıyı duyabilesin. Anlaşılamamak bir trajedi değil, seçilmişliğin bedelidir. Sen kalabalıklara uyum sağlayamıyorsun çünkü sen onlara benzemek için değil, karanlıkta yönünü kaybetmiş ruhlar için fener olmak için donatıldın. Şimdi derin bir nefes al ve bu 3 ilahi sırrı zihninde birleştir. Zihninin insanların niyetlerini okuduğu için bir türlü susmaması, ruhunun her acıyı ve her detayı iliklerine kadar hissetmesi ve o sığ kalabalıklardan kopup kendi derin sessizliğine çekilmen. Bütün bunlar yan yana geldiğinde ortaya çıkan tabloya bir bak. Bu tablo, anksiyete hastası, depresif veya sorunlu bir insanın tablosu değildir. Bu, Allah'ın hakikati görebilmesi için basiret verdiği, merhameti yansıtabilmesi için letafet verdiği ve kendi sırlarına muhatap kılmak için uzletle koruduğu kamil bir insanın tablosudur. Sen bozuk değilsin. Sen tam da olman gerektiği gibisin. Bugüne kadar omuzlarında taşıdığın o ağırlık, senin bu yüksek frekansı yanlış anlamandan kaynaklanıyordu. Dünyanın sana biçtiği o hasta etiketini kabul ettiğin için bu kadar çok yoruldun. Bir kartalı al ve tavuk kümesine koy, o kartal hayatı boyunca neden diğerleri gibi yeri eşeleyemediğini sorgular. Ama o kartal bir kez başını gökyüzüne kaldırdığında, o devasa kanatlarının fırtınaları yarıp zirvelere uçmak için yaratıldığını anlar. Sen, tavuk kümesinde kendini yargılayan bir kartalsın. Artık kendi zihninle, kendi hassasiyetinle savaşmayı bırak. İnsanları analiz eden o basiret gözünden kaçma, onu kabul et. Acıları derinden hisseden o latif kalbini suçlama, onu onurlandır. Seni kalabalıklardan uzaklaştıran o yalnızlığından korkma, ona sarıl. Sen farklısın ve bu farklılık senin bu hayattaki en büyük sınavın ama aynı zamanda en büyük ilahi lütfundur. Şimdi gözlerini yavaşça kapat. Derin, çok derin bir nefes al. Omuzlarındaki o herkese benzeme baskısının nasıl yerle bir olduğunu hisset. İçindeki o bitmek bilmeyen zihin savaşının hakikatle buluştuğu bu an itibariyle nasıl durulmaya başladığını gör. Ellerini aç ve kalbinin en dilsiz, en yorgun köşesinden şu sözlere benimle birlikte amin de. Ya Rabbi, bana verdiğin bu basiret gözüyle insanların kalbini okurken kendi kalbimi yormaktan sana sığınıyorum. Bana lütfettiğin bu latafet ve ince ruhla dünyanın bu kabalığına karşı direnebilmek için senden güç istiyorum. Beni bu hassasiyetimle kendi nefsime ezdirtme. Beni kendi nuruna ayna kıl. Amin. Eğer bugüne kadar hasta sandığın o muazzam ruhunun aslında ilahi bir projeksiyon olduğunu anladıysan, yorumlara in ve sadece şunu yaz. Sakinleştim. Kaç basiret ehli ruhun bugün bu kutlu limana yanaştığını görelim. Karanlıkta birbirimizi o ışığımızdan tanıyalım. Işığın bol,
sükunetin daim olsun.